konuşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Herkese keyifli, mutlu akşamlar. Güzel bir sonbahar akşamı, 15 Eylül Pazartesi. Sen nasıl olduğunda sanat var, sen nasıl olduğunda bilim var, sen nasıl olduğunda goy goy var, makara var, gündem var, her şey var ve Levent Gündüz var bu akşam. Hocam hoş geldin. Sanat kısmı size ait, sepet kısmı bana ait. Hoş geldin Levent Hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Estağfurullah. Hoş bulduk ya. Nasıl keyifli? Burak Hocam sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Anca geldim hemen oturdum yerime başladım sizle konuşmaya. Abi Nasılsınız bizde böyle ani, hızlı, atik ve duraksızın devam eden yayınlar. Bir 3 günlük ara verdik. Ama tabii 3 günün sonunda yeniden buradayız. Sevgili Levent Gündüz bizi kırmadı sağ olsun. Abi estağfurullah. Bizi konuğumuz oldu. Levent Hocam şimdi canlı yayınlara geçtik biliyorsun gerçi ama. Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş abi. Önce yorumunu alalım bu konuda. Çünkü daha önce konuk ağırladık seni. İkisini de yaşıyorsun yani. Şimdi ben hani teknolojinin göbeğindeki biri olarak enteresandır. İlk defa bir canlı yayına katılıyorum. Hani daha evet. Düşünüyorum. Evet ilk defa canlı yayın. Yani daha önce çok YouTube tecrübem oldu. Gittiğim çok kanal oldu ama canlı olarak ilk defa konuk oluyorum. Nedir, nasıldır, dinamiği nasıldır? Hani reaksiyonlar, o reaksiyonlara cevaplar. Hani çok tecrübe sahibi değilim. Sizin kadar tecrübe sahibi değilim. Ama sizi tebrik ediyorum şöyle. Offline'dan canlıya, online'a geçişiniz için tebrik ediyorum. Çünkü bunun tadı, lezzeti ve doğası çok başka. Ve buraya geçmeniz, Sen Nasıl Oldun kanalını buraya dönüştürmeniz bence takdire şayan bir hareket. Bence. Eyvallah hocam. Yani artıları artıları var. Konuştuk. Evet, artıları var, eksileri var ama yani biz hani Burak hocamla bunu oturup değerlendirdiğimizde ikimizin de daha proaktif olması, bir de YouTube senden çok fazla içerik istiyor. İşin algoritması gereği öyle. Şimdi bizim normalde stüdyo ortamında haftada 3 program çekme imkanımız sıfır. Yani ne o süreç içerisinde 3 tane konuk bulabilirsin ne de bunun montaj, edit, kurgu kısmını yapabilirsin. İnşallah onu yapacağımız günlere geliriz. Ayrı hikaye ama şu anda canlı yayın bizi daha çok besliyor. Yani besliyor derken duygusal anlamda söylemiyorum, yani işi yapma. Hocam. Ağzından kaçırıyor böyle şeyleri. Hep böyle yanlışlar yapıyor. Hep uyarıyorum ama. Yani anlamında. Şöyle Yılmaz Taner'i Arda'ya dedim ki bak dedim, eğer bir gün Levent'le tekrardan dedim oturursak diyecek ki oğlum beni oralardan buralara stüdyoya getirdiniz. Ulan canlı açaydık daha iyiydi. Lan beni niye yordunuz? Estağfurullah abi. Estağfurullah. Şimdi şöyle, size daha önce konuk olmuştum. Belki takip edenler bilir. Benden sonra işte Doğan'ın gelmesi, Doğan'dan sonra vücut geliştirmeci abilerin gelmesi, sonra Yılmaz Taner'in gelmesi. Zaten Yılmaz Taner selam olsun. Çok da severim onu. Yılmaz'ın gelmesi, dedim ki ulan kim gelecek bundan sonra kanala? Tarkan falan gelir dedim herhalde yani Yılmaz'dan sonra. Yılmaz'dan sonraki konuk tekrar benim. Şimdi o anlamda kendimle de gurur duyuyorum hocam. Yani Yılmaz'dan sonraki yani anladın mı? Sıralama öyle olunca. Hocam biz hepinizle gurur duyuyoruz. Hiç öyle bir önem sıralamamız yoktu. Kim yani açıkçası... Bırak eğleneyim abi, mutlu olayım. Kesme beni ya. Bırak mutlu olayım ya. Peki şimdi Levent hocam, tabii şimdi seni herkes tanıyor ama biz hiç tanımamışçasına bize şöyle kısa bir girizgah yapsan, neler yaptığına dair. Ben de orada yayınımızı Instagram'dan paylaşsam. Tabii. Bir insanın aslında bir insana sorulabilecek en zor sorudur. Sen kimsin? Kendini tanıtır mısın? Yani hem mesleki anlamda hem de işte karakter anlamında kendini tanıtması bir insanın çok zordur. Ben nasıl anlatayım bilmiyorum. Şimdi benim şu anki yaptığım iş dönem dönem, çünkü değişti bu işler. Şu anki yaptığım iş TRT'nin 11 radyosunun çözüm ortağıyız. Kurumsal imajını sağlıyoruz TRT radyolarının. Diğer taraftan Netflix'teki trailer ve teaserların ses tasarımları ve mixleri yapılıyor stüdyoda. Şöyle hafif iPad'i çevireyim. Burada şu ekranda videoyu atıp alt ekranda da üzerine ses tasarımlarını yapıyoruz. Her şey bu odada oluyor. Onun dışında reklam jingle'ları, reklam prodüksiyonları gibi işler yapılıyor.
Ama daha önceki kariyerimdeki yolculukta işte 28 sene radyo medya gruplarında daha doğrusu radyo prodüksiyon müdürlüğü yaptım. En son Karnaval'dan da emekli oldum. 28 sene çalışıp emekli oldum. Paralelinde zaten şirketim açıkta dışarıdan iş yapmaya devam ediyordu. Sonra tamamen şirketimin başına geçerek 2018'in sonundan itibaren de tamamen kendi şirketimle beraber ticari hayatıma devam ediyorum. Harika, süper. Şimdi hocam bu akşam şöyle bir konu belirledik. Yani Tabii buyur abi. başlığımız kendi işinin yükünü taşıma Hı. hikayesi. Şimdi Türkiye ekonomik anlamda çok zor bir ülke. Yani enflasyonu sürekli fırtınaya yakalanan, sürekli artan, düşen, bir anda bir daha artan. Şimdi böyle bir dalgalı ortamda elbette bizi gençler de izliyor. Yani böyle çok böyle gündüz kuşağı programı tadında değil tabii ki elbette söyleyeceğim şey ama Türkiye'de kendi işini yapabiliyor. Şimdi burada 3 kişiyiz. Üçümüz de kendi işini yapıyoruz. Aslında bu soru sadece senin nezdinde bize de sorulan bir soru. Kendimize soru soruyoruz bir yerde. Nasıl başladın? Şu anda kendi işini yapıyorsun. Evet, belki bir noktayı, belli eşikleri atlamış olabilirsin ama hala bir yani işi riske sokma durumu var mı Türkiye'de? Sen bir de kreatif bir iş yapıyorsun. Yani Var. en nihayetinde bir ürün satmıyoruz hiçbirimiz. Var. Bize burayı biraz açsana. Şimdi bizim yaptığımız iş aslında ticaretle uğraşan herhangi biri için patron, tırnak içinde patron, o yani yükümlülük altına giren insan anlamında söylüyorum. Buzun üstünde yürümek gibi. Yolculuğuna devam edeceksin ama buzu da kırmayacaksın. Burada siyasi dengeler var, ticari dengeler var, sosyal dengeler var, ahlaki dengeler var. Farz-ı misal örnek veriyorum. Hepimizin hassasiyeti gibi benim de hassasiyetim var bir vatandaş olarak. Ama sosyal medyamı kullanırken çalıştığım hiçbir şirketin kurumsal imajını zedeleyecek bir şey paylaşmamam lazım. Çalıştığım hiçbir şirketin siyasi görüşüne ters düşecek bir şey paylaşmamam lazım. Ne bileyim onların kurumsal imajını zedeleyecek bir görüntü, fotoğraf vermemem lazım. Bazen olmuyor mu? Çılgın fotoğraflar paylaşmak istiyoruz. Özellikle yaz günlerinde. Hepimizin içinden gelmiyor mu? Ama yine tırnak içinde kurumsal da bir Levent Gündüz var. Çünkü fatura kesen, onu takip eden de bir profilim var benim. Şimdi orada o dengeler çok kıymetli oluyor. Bu işin sosyal, psikolojik ve başka ticari tarafı. Bir de bunun ekonomik tarafı var. Örnek veriyorum bugün oğlumu staj yapacağı yere götürürken Levent'teki bir sanal ofisin önünden geçtik. Bizim kayıtlı olduğumuz sanal ofis. Aa bak dedim bizim şirket buraya kayıtlı. Baba dedi nasıl sizin şirket buraya kayıtlı? Sen stüdyom burada değil mi? Evet sanal ofis kullanıyorum. Çünkü stopaj yükünü hafifletmem için benim sanal ofis çözümüne ihtiyacım var. Örnek veriyorum. Şimdi hal buralara gelince her şeyi bilmek zorundasın. Avukat olmak zorundasın, ekonomist olmak zorundasın, psikolog olmak zorundasın. Her şey olmak zorundayız ki ticari hayatımız devam edebilsin. Bu da günün sonunda işte konumuzun başlığına geliyor. İnsanın omuzlarında bir yük oluyor. Artık kendi işindeki hassasiyetlere fokuslanamayacak kadar o yükle birlikte yürümeye başlıyorsun. Ben istemez miyim kendi işimdeki teknolojiyi takip edeyim, neler çıkmış, yeni trendler ne oluyor, müşterime nasıl daha faydalı olabilirim, fuarlara gideyim. Hayır abi ben vergi mevzuatını bilmek zorundayım. Ben hukuki mevzuatı bilmek zorundayım. Örnek teşkil edebilecek davaları bilmek zorundayım. Gibi her şeyi bilmek zorundayım. Çünkü benim ticari hayatım devam etmek zorunda. Bu işin zor kısmı. Kolay kısmına gelince bunu söylemem lazım. Oğlum dahil herkese söylüyorum. Kurumsal hayat eğer başka seçeneğiniz yoksa hep ikinci seçeneğiniz olsun. Önce bir kendiniz deneyin, girişimciliği deneyin. Kendi şirketinizi, kendi atılımlarınızı önce bir test edin, deneyin, yanılın, başarısız olun ama deneyin. Kurumsal hayat şimdiki aklım olsa 28-29 senemi vermezdim kurumsal hayata. O kadar net söyleyeyim. Başka bir şirketin, başka bir tabelanın faydası için sabit bir paraya çalışmazdım. Peki Hocam, bir şey burada- soracağım. Orada çalıştıklarından öğrendiğin tecrübeler aslında senin kendi şirketinde çok ciddi bir birikim olmadı mı senin için? Evet ama burada şöyle bir denge var Burak. Oradaki tecrübeler ile kendi ticari hayatıma o tecrübelerin faydası bunların hiç olmadığını farz edelim.
yaşadığım başarısızlıklarla yolculukta başarıya giden yolda kazandığım tecrübeler. Ben bunu tercih ederdim. Evet, okey. Yani düşe kalka gitmeyi tercih ederdim. Çünkü burada ya şu kurumsal hayat öyle bir şey ki şey gibi saadet zinciri gibi girince çıkamıyorsun abi içine. Evet, Cesaret doğru. cesaret edemiyorsun çünkü artık. Aman bu parayı bırakmayayım. Aman kredim var. Aman taksidim var. Aman arkadaş ortamım var. Aman şu. Ya abi öyle değil. Öyle değil. İnanın Çok bana doğru. öyle değil. Çok doğru söylüyorsun. Bunu kendi nacizane iş hayatımdan biliyorum. Yani o kadar çok okul okudum ki ve bu okulların bütün şeylerini, gerçek okuldan bahsetmiyorum. İş hayatında iş öğrenmek için birçok para harcadım. Bu harcadığım her paraydan, ben bunları hep üniversite okumak olarak görüyorum. Dediğin gibi maliye öğrendim, bir yanlış yaptım, ceza yedim çünkü. İşte insan çalıştırdım, birine iyi davrandım, kazık yedim çünkü gibi. Bunların her biri bir aslında üniversite parasına mal oldu bana. Tabii. Günün sonunda belli bir yaştan sonra böyle bakıyorsun, tamam artık ben hep doğruları yapıyorum gibi görünüyor ama aslında çözdüğün sistem içinde kavruluyorsun artık. Daha fazlasını çok fazla denemeyeyim. Artık yaşım el vermez mi diyorsun. İçimden Evet. enerjim yok diyorsun. Ne diyorsun? Orada kalıyorsun. Ama belki Evet. böyle kurumsalda hani bu işlerin iç yüzlerini çözenler bunları tecrübe olarak kendi işlerine de aktarabilir mi acaba diye senin fikrini merak ettim. Yani tabii ki aktarabiliriz ama ben kurumsal hayattaki hiçbir tecrübemin, bunu çok iddialı söylüyorum, hiçbir tecrübemin şu andaki hayatıma insan ilişkileri hariç ticari olarak fayda sağladığını görmedim. Ben Evet. kurumsal hayatımdaki sadece biriktirdiğim insanların, network'ümün benim iş hayatıma faydası olduğunu gördüm. Ben bunu başka bir şekilde de halledebilirdim. Evet. Çok samimi söylüyorum, başka bir şekilde de halledebilirdim. Zaman kaybedemeyeceğim. O çok ağır olur. Ama yani atıyorum 5-10 sene çalışıp evet işler böyle yürüyormuş demek ki deyip fade out olup kendi şirketimi açmalıymışım. Okey. Yani Burak 28 Hocam, sene çok uzun. Burak Hocam senin çok güzel bir şeyin vardı ya. Şimdi yanlış hatırlıyorsam düzelt. Finalde herkes çaycının müdürü kurumsal Öyle. hayat. Yani o onun müdürü, o onun müdürü, o CEO, o bilmem ne ama ya sıralamaya baktığın zaman o piramide sonuçta herkes o çay servisi yapan ablanın ya da abinin müdürü. Bir de Evet. kurumsal hayatın sonudur kendi işini yapmak. Çünkü o gerçekten bir survive durumudur. Ve insanlar artık yeter ulan işte sana kazandırdığım paralar deyip hani 100 kazanıyorsa 50 kazanmayı göze alır ama kendi işini yapar. Aynı soruyu sana sorayım Burak Hocam. Şimdi Levent Hocama sordum, sana da aynı soruyu sorayım. Kendi işini yapmanın avantajı, dezavantajını bir açsana bize. Yani şöyle, genç yaşta kendi işini yapmanın avantajları dezavantajlarından kesinlikle az. Ya ben en azından böyle görüyorum. Çünkü çok tecrübesiz olduğun için piyasaya bir çıkıyorsun, seni yiyorlar. Yani sadece devlet bazında değil, müşteriler bazında genç olduğun için bir sürü insan seni kullanmaya çalışıyor gibi. Bir zaman sonra ama belli bir yaştan sonra o yaşlarda öğrendiğin tecrübelerinle belki de Levent'in dediği çok doğru. Atıyorum 40 yaşına kadar 15 sene kendi işini yapmış bir adam artık 40 yaşından sonra coşuyor gidiyor. Ama 40 küsur yaşına kadar kurumsalda çalışmış bir adam kendi işini yapmaya başladığında o işte aslında çok yeni oluyor. Evet. O yüzden biraz yoruluyor. Yaşın da verdiği şeyle artık çok ciddiye alınmak istiyor. Ama ondan 15 sene önce çok daha gençken çalışmaya başlamış insanlar sektörde ondan daha bilinir halde oluyor. Çünkü Ben kendi tanıyorum böyle birisini. gibi. Bunlar oluyor. Bir yandan da yani şey oluyor. Nasıl anlatayım? Kendini böyle çok genç yaşta bir şirket falan açınca bir halt zannediyorsun. Fazla zıplıyorsun. Tamam mı? Ben öyle yaptım yani. Hani her şeyi ben yaparım. O işe de girerim. Bunu da bilirim. Şuna da çıkarım falan. Bunlar böyle sırayla bir tarafına kaçmaya başlayınca ondan sonra diyorsun ki lan biraz fazla açılmışız. Yani iki ucu aslında biraz pis bir değnek bu iş. Yani doğrusu yanlışı yok diyebilirim. Bununla ilgili başka şeyler söyleyeceğim ama önce Levent'i dinlemek istiyorum. Tabii ki. Hocam şimdi sana şöyle bir pas atacağım. Kreatif bir iş yapıyorsun. Hı hı. Yine altını çizerek söylüyorum. Hani herkesin tabiri var ya işte ne iş yapıyorsun? Müzisyenim. Şimdi sen sadece bir müzisyen değilsin. Hı hı. Sen film sektöründe de varsın. Sen birçok sektörde de varsın. Şimdi ilk başta bir girizgah yaptık ama bize gündemde olan şeyler neler, nerelerdesin?
Seni nerelerde farkında olmadan dinliyoruz? Bize tekrar bir anlatsana orayı. Şimdi tekrar söyleyeyim. TRT'nin tam 11 tane radyo istasyonunun bütün kurumsal imajlarını biz yaptık. Bu kurumsal imaj nedir? İşitsel imajdan bahsediyorum. Yani aklınızda jingle paketlerinden tutun da radyonun kimliğini yansıtan her şey. TRT Türkiye radyolarının Türkiye'nin Türkiye sınırları içinde toplam yanlış rakam hatırlamıyorsam %98.7'sine Türkiye'nin %98.7'sine yayın yapan radyolar grubu TRT radyoları. Dolayısıyla bu çok çok büyük bir başarı bizim için. Diğer taraftan özel radyolardan şu anda yayında olanları söyleyeyim. Metro FM, Süper FM, Virgin Radio, Radyo D, işte Ankara ve Ege bölgesine yayın yapan Dada Radyo, Radyo 34, yani bir sürü radyonun da yayında olanlar bunlar şu anda. Jingle paketleri. Yani arabaya bindiğiniz zaman, evinizde dinlediğiniz zaman karşınıza çıkacak bizim ürünlerimizden bahsediyorum. Netflix'te de hem sosyal medyada ya da YouTube'da hem de app'ini açtığınız zaman televizyonda izlediğiniz trailerlar ve teaserların mixleri ve ses tasarımları burada yapılıyor. Ses kayıtları hariç. Şu andaki bütün fokusumuz bunun üzerine. Çok nadir başka işler geliyor. Eğer müsaitsek yapabiliyoruz. Çok net söyleyeyim. Çünkü bu saydığım işler zaten süreklilik isteyen işler. Sürekli senede bir, mesela atıyorum TRT'nin 2026 işlerini biz ufak ufak başladık. Şimdi 1 Ocak'tan itibaren yayına girecek tekrar. Onun için data biriktiriyoruz şu anda. Arada gerçekten böyle bir şeyimiz olursa ve maddi olarak bizi heyecanlandıracak bir şey olursa, yorulmamıza değecekse evet giriyoruz. Nedir onlar? Ne bileyim, birisi gerçekten bir aranje istemiştir. Yani uzun zamandır yapmıyorum ama yani belki olursa yapıyoruz. Ama onun dışında gerçekten tüm zamanımızı bu işler alıyor. Başka hiçbir iş yapmıyoruz. Süpermiş. Peki Burak Hocam. sence radyolar nereye gidiyor? Yani radyoculuk hala çok önemli bir yer alacak mı hayatımızda? Atıyorum Evet. 10 sene falan. Alacak abi, almak zorunda olduğunu, şimdi bir kere bu devlet kontrolünde olduğu için almak zorunda. Eğer devlet olmasa bu söyleyeceğimin arkasında sosyal kullanıcı, tüketici zaten radyoyu bırakacak. Ama Evet. Allah korusun, Allah bir daha yaşatmasın. En son depremlerde gördük ki radyo bir numaralı olması gereken must iletişim aracı. Her Evet. şey gidiyor. Tüm dijital altyapı yıkılsa da radyo, yani FM frekansı ya da AM frekansı yayın hayatına devam edebiliyor. Şimdi deprem uzmanları deprem çantasını sayarken içinde bir tane de radyo alıcısı söylüyor. Ufak da olsa tek pilli 2 pilli radyo atın mutlaka diyor. Şimdi bunu devlet politikası da destekliyor. Şimdi hal böyle olunca radyo olmaya devam edecek. Radyonun içinde ne olacak? O bir konu. Yani zaten Spotify'dan, Apple Müzik'ten, YouTube Müzik'ten eriştiğimiz şarkılar olacak mı? Olmayacak mı? Bak, bu başka bir konu. Ama radyo olacak. Okay. Radyo hayatımızda hep olacak. Radyoyu sadece müzik dinlemek olarak değerlendirmemek lazım aslında. Evet, tabii zaten bundan bahsettim. Yani o müziklere zaten bir şekilde erişebiliyoruz. Ama haber, spor, ne bileyim, TRT'nin mesela çok radyoları var öyle, yani Kürtçe, Arapça, İngilizce, Almanca, yani çok fazla kanal dilde radyoları var. Dolayısıyla radyo sadece bir müzik kutusu değildir. Öyle olsa zaten biz ulaşabiliyoruz müziğe. Ama radyonun konuşan bir de dili var. Konuşuyor radyo. Tek taraflı da olsa konuşuyor. İşte bu konuşma kısmı devlet politikasıyla şu an desteklendiği için, felaket durumları için radyo hep olacak. Evet, müthiş. Arkadaşlar, anlıkta 305 kişi bizi izliyor şu an. Çok teşekkür ederiz. Kim ulan onlar? Bir şey soracaktın ama ben öncesinde bir şey sorabilir miyim? Gene Tabii ki baba. Tabii ki. Şöyle, şimdi hani bu film, kitap okursun, sonra bunun filmini izlersin hikayesi vardır ya. Hangisini tercih edersin meselesinde. Sanki radyo dinlemekle televizyon izlemek de böyle bir şey mi? Yani hani birisi daha aslında insanın hayal gücüne hitap ediyor. Kitap okumak gibi özdeşleştirelim. Öbür tarafta televizyon, gene televizyon örneği olarak kaldı. Her şeyi insanın gözünün önünde lank diye veriyor. Bu noktada acaba radyonun aslında kitaplar gibi bir tık daha insanların hayal gücüne hitap ettiğini söyleyebilir misin?
Evet, şimdi hani 5 duyumuz var ya, göz, kulak, işte ten, dokunma hissi, işte tat falan. Şimdi radyoda sadece işitme dürtümüz, duygu, ne bileyim, organımız şey olduğu için, uyarıldığı için kalan diğer duyularımız hayal gücüyle, Hayal ediyor. tamamlama gücüyle oluşturduğumuz için bu her zaman daha cazip olacak. Kafamızda resmi biz kendimiz çiziyoruz. Yani örnek veriyorum, Simge'nin bir klibini seyrettiğiniz zaman aldığınız hazla Simge'nin aynı şarkısını dinlediğiniz zaman aldığınız haz aynı olmayacak. Çünkü siz o sırada kendi klibinizi çekiyor oluyorsunuz kafanızda. Sevgilinizle, ne bileyim, eski kız arkadaşınızla, eşinizle ya da hayalinizdeki ideal partnerinizle kendi klibinizi çektiğiniz için dinlemek her zaman daha cazip. Kendi videonuzu oluşturuyorsunuz. Ama bu bir yere kadar. Bunu da Evet. unutmayalım. Bir yerden sonra sıkıcı oluyor. İşte o yüzden araştırmalar yapılır radyolar için çok fazla. Bir radyo dinleyicisinin aralıksız en fazla dinleme süresi 36 dakikadır. Ortalama. Hı hı. Ortalama. Tekrar söylüyorum. 36 dakika sonra radyo dinleyicisi sıkılır. Başka medyaya geçer. Televizyona geçer, internete geçer, odağını dağıtır. Bir süre sonra tekrar gelebilir. Ama 36 dakika en fazla siz odamı tutabilirsiniz. 37. dakika için işte stratejiler başlar. İşte radyo formatları buradan yola çıkar. Haber girersiniz, konuşursunuz, bir şey olur, bir şey olur. Dikkatini çekmeniz lazım. İşte jingle'lar, yani benim yaptığım iş, jingle'lar, prodüksiyonlar tam olarak bu işler için vardır. Dinleyicinin dikkatini hep sürekli yukarıda tutmak için vardır. Evet. Amacımız budur zaten. Ama çok enteresan bir şey. Yani ben ne zaman böyle birini dinlesem radyoda illaki ben onu gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Lan bu nasıl bir tip acaba falan. Yani o ses tonunda duyduğum başka insanlarla böyle hemen bir kafa harmanlaması yapıyorum. Kafamda böyle bir göz, bir kaş, bir dudak falan beliriyor. Böyle tamam, kesin buna benziyor diyor. Sonra başka bir yerde görüyorum, kel alaka, tamam mı? Allah kahretsin falan. Şimdi 91 ya da 91 diye hatırlıyorum. Serdar Ortaç, biliyorsunuz, İstanbul FM'de radyo programcısıydı. Aynen. Yemin ediyorum Ee, aklımdaki örneği şu anda benden cuk dedin aldın abi. çünkü bu dünyayı bilenin aklına gelebilecek ilk örnektir Serdar İlk Ortaç yani örneği. inanılmaz. Aynen. Evet, işte Karabiberim daha yoktu o zamanlar. Ben de şarkı yapıyorum diyordu ve biz, hatırlıyorum, eniştemin tabela dükkanında dinlerdik İstanbul FM'i. Kadın mı derdik, erkek mi derdik, hayal ederdik. Çünkü sesi inceydi Serdar Ortaç'ın, hatırlarsın. Aynen. Yani Çok. ne olduğunu şey yapamazdık. Karabiberim klibinde gördükten sonra şok olduk hepimiz. Aynen öyle. Dedik Aynen ki, öyle. gerçekten erkekmiş ve gerçekten Serdar. Güzel de şarkı söylüyor. Aynen. Hatta sonraki programlarda kendi şarkısını çalmaya başladı. Bambaşka bir hava oldu. İşte radyo böyle bir şey. Evet. Evet. Radyo böyle bir şey. Bunun için Peki çok başarısız, pardon Arda, bununla ilgili çok başarısızlık hikayesi de var. Radyoda çok meşhur olup da televizyon programı yapan ve başarılı olamayan şovmenler de var. Var. hala da var bu arada ve hala devam ettiriyorlar. Evet. Ama Şeyin çünkü radyoda olmaması. güçlüler. İşte herkes yerini bilsin hikayesi var ya, çok seviyorum onu. Hani Mesela ben Arda'yı sadece radyoda dinliyor olsam böyle kaslı, güçlü, kuvvetli falan, böyle vurduğunu yıkan, hani böyle bir ses tonu var ya onun, böyle derinden gelen falan. Evet. hocam Öyle o kadar da küçük değilim ya. Hayır ya, o Yok. manada değil. Sanki böyle hani vurduğumuz Ha, falan okey. böyle bir Davudi sesler vardır ya, böyle bir opera sanatçısı gibi falan zannedersin. Hani gerçek ön plana çıktığında belki ben de böyle çok cılız kalıyorum. Bakıyor herif, bu ses bundan mı çıkıyor falan diyor. Yani sesle yüzü eşleştirmek çok çok zor bir şey yani. Ama bu şeyle de vardır ya, hani seslendirme, mesela bir sürü seslendirme sanatçısı tanıyoruz ama hep sadece sesiyle tanıyoruz. Adamı gerçekten gördüğün zaman şey diyorsun, bu muydu lan bunu seslendiren? Hani bu adamın neresinden çıkıyor bu ses diyorsun ama yani ses kimliği başka bir şey. O hani tiple hiç alakası olmayan bir şey yani, ses kimliği. Levent, sen hiç Peki, seslendirme yaptın mı abi? yapmadım. Neden? Şimdi çok enteresandır. Bizim gibi böyle tech freak adamlar, tırnak içinde mutfakta olmayı seven adamlar hiçbir zaman mikrofonu sevmezler. Gariptir, bende de öyle var. Ya mikrofonla hiç, radyo programı yapmak istemedim. Mikrofonda seslendirme yapmak istemedim. Bana çok DJ'lik teklifi geldi. Abi saçma geldi. Yapmak istemedim. Ya sevmedim. Bırakın beni, ben arkada kalayım. Ve de sesimi hiç güzel bulmadım. Yani hiç enteresandır. Bana hiç çekici Denedin gelmedi. mi bunu? Denemedim.
Ay şöyle yani yaptığım prodüksiyonlarda back vokallerde falan kullandığım çok oluyor. Teknolojinin de desteğiyle çok oluyor. Ama yani hiç böyle solist vokal olayım ya da seslendirme yapayım benim tarzım değil. Hani kendi Instagram kanalımda eğlenceli bir şeyler yapıyorum ama haddimi de bilerek yani profesyonel bir şey olmaz benden. Çok haddimi Ya biliyorum. zaten o yani seslendirme hikayesi, şimdi çok değerli üstadlarımız var. Bu işin okulu var. Bu bambaşka bir dal. O yüzden hani orada da şöyle bir parantez açayım. Yani her ses tonu güzel olanın seslendirme sanatçısı olabilecek diye de bir şey yok. O bambaşka bir eğitim seviyesi, bambaşka bir okul diyebilirim ben ona. O yüzden e, yani evet, çok güzel sesli insanlar var. Ama seslendirme yaptığı zaman o etkiyi alamıyorsan, o da başka bir yetenek işte yani. E, Arda bir de bizim işimizin bir laneti var. Çok kayıt yaptığımız için hani iyi ses nedir, kötü ses nedir artık biliyoruz. evet, Ya evet. orada kendi sesimi de kaydedince abi diyorum Abi bir peki saniye ben sen bu iyi değilsin. konuyla ilgili iyi ses kötü ses konusuyla ilgili bir şey soracağım. Biz geçen programda da işte Yılmaz'la konuştuk bu Hı meseleyi. hı. Şarkılar üstünden, şarkıcılar üstünden, prodüksiyonlar Hı. üstünden konuştuk ama geldiğimiz son nokta şu kanıya kabaca vardık. Yani bir sesi şarkı da söylese, radyoda da çıksa yeterince belli bir parayla, belli bir maddiyatla pompalarsan o sesi herkes sever abi. Doğru mudur, yanlış mıdır senin nezdinde? Yani ben mesela E, benim sesim bu şimdi. Beni de insanlar böyle tanımıyor. Ama canım sıkıldı, 1 milyon dolar para harcayacağım. Her tarafta benim sesimi. Şarkıda da çıkarsam, radyoda da çıkarsam, arkada da çıkarsam, iki de seslen. 3 gün sonra millet der mi? Ya Burak Bilgiç'in sesinden iyi yokmuş ya. Bugüne kadar nereden bulmamışız bu herifi falan. Mümkün hayır mü? hayır öyle demezler. Bir kere baştan söyleyeyim. Abi süper sesmiş. Niye bu sesten mahrum kaldık senelerce demezler. Ama şunu Senin derler. sesinden bir cacık olmaz diyorsun. Anladım, eyvallah. Tamam. Hayır şunu derler. Aa bu adam güzelmiş derler. Şimdi bazen ne söylediğin daha kıymetli oluyor. Ses kalitesinin önüne geçiyor. Ne söylediğin ve nasıl söylediğin çok kıymetli oluyor. Atıyorum Yekta Kopan. Yani çok ünlü bir seslendirme sanatçısı değil mi? Tabii ki. Ya hepimiz biliyoruz. Peki Yekta Kopan normalde hiç tanımasak bir seslendirme sanatçısı olduğunu umar mıydık? Yok. Ama işte Buz Devri'ndeki neydi karakterin adı? Neyse Evet, hatırlayacağım anladım. şimdi. Evet. Yani o kadar spesifik karakterleri o kadar güzel seslendirdi ki artık Yekta Kopan bir marka haline geldi. Şimdi Evet. dolayısıyla nasıl yaptığınız ve ne söylediğiniz bazen daha kıymetli oluyor. Atıyorum Serdar Ortaç dedik ya o kadar güzel şarkılar yazdı ki artık sesinin uniseksliği de ortadan kalktı. Evet, doğru. Başka bir Anlatabiliyor hikaye. muyum? Ama yani istediğimiz bir kişinin sesini çok dinleterek bu ses gerçekten iyi bir sestir dedirtemez miyiz aslında? Soru bu. Abi Mabel Matiz Yani iyi bir çok ses maruz midir? bırakmak insanları Mabel Matiz iyi bir ses midir? İyi bir vokal midir? değildir. Mabel Matiz iyi bir şarkı yazarı mıdır? Evet, öyledir. Dolayısıyla kendi şarkılarını da seslendirdiği için artık bir süre sonra Zeki Müren performansı beklemiyorsunuz ondan. Anladım. Alışabiliriz yani Bir de aslında. bir de orada şöyle Evet. bir detay var. Bir sesin iyi olup olmaması sadece tonuyla alakalı değildir abi. O sesin nasıl kullanıldığıyla, yani sesin sahibinin sesi nasıl kullandığıyla alakalıdır. Şimdi Doğru. Mabel üzerinden bir örnek verdik ama evet, Mabel Matiz'in sesi çok ben etkileyici, kötü demeyeyim de etkileyici bir sesi yoktur. Ama şarkıları çok güçlüdür. O yüzden o etkileyici olmayan ses de kabul görür. Tam Yani olarak kastettiğim buydu. evet, yani seni şimdi sana 1 milyon dolar değil 500 bin dolar da harcasak o şeyi yaratırız. Aurayı yaratırız. Olmayabilir ya. Hayır hayır, yani şunu demeye çalışıyorum abi. Tamam canım, şaka Beklenti, biliyorum beklenti ses değil artık. Beklenti Evet. olmayanı oldurabilmek, yenilikler bulabilmek, iyi parçalar, iyi projeler yapabilmek olduğu için zaten hiçbirimizin, yani ben de müzisyenim ama hiçbir zaman şu niyetle yapmıyorum işlerimi. Abi öyle bir sesim var ki hani yıkacağım ortalığı. Hayır abi, ben kendi işimi kendim yapmayı tercih ediyorum. Yazan adamım, söyleyen adamım, çalan adamım. Bir harmanlayayım, bir şey çıkarayım derdindeyim. 3 kişi beğenir, 5 kişi beğenmez. Çok da bir önemi yok. Yani sen Bu arada yapabildiğin iyi olursun. Buyur hocam. bu arada lafını unutma. Bu arada hemen araya girmem lazım. Ya Mabel Matiz'in sesinin iyi ve kötü olması durumunu da söylerken konservatif normlara göre, kurallara göre Evet, evet, söyledim. tabii ki doğru. Yani
haddime de değil bu arada. Haddime tabii ki. değil. Zaten cevabı Yani ben ben de severek dinliyorum. O ayrı konu. Ama konservatif normlar var ya, hani Emre diye bir arkadaşımız var. YouTube'da çok güzel bir vokal koçluğu kanalı var. Yani Emre Yüceler. pardon, oradaki bilgilerle kıyasladığınız zaman Evet. sesim geliyor mu bu arada? geldi. Geliyor şu an geliyor. Bir kesilme yaşandı ama geliyor şu an. Pardon, bir saniye. Evet. Ee, Telefon çaldı galiba. benim sesimi duyabiliyor musunuz? Evet. Evet. Ben Şu an sizi duyuyoruz duyamıyorum, bir biz. saniye. Sen bizi duyamıyorsun mu acaba? Şimdi nasıl? Tamam, duyuyoruz. Evet, normal. Ben sizi duymuyorum ama birazdan bağlanırım umarım. Oradaki Tamam. bilgilerle kıyasladığınız zaman uzun lafın kısası ne demek istediğim tam olarak anlaşılacaktır. Bu arada ben de Tamam. kulaklığıma tekrar bağlanayım. Tamam. Valla şimdi Türkiye'ye konuşurken. baktığında Türkiye'de şimdi hatta işte ya aslında bugün çok ben müzik konuşmak istemiyorum. Çünkü hep de böyle şeyden gidiyoruz abi. Hani finalde hep şeye bağlanıyor. İşte yeterli miyiz, yetersiz miyiz? İnsanlar bence bundan da biraz sıkıldılar abi. Yani işte bunu biz de belirleyemeyiz. Hiç kimse belirleyemez. Yani atıyorum şimdi A isimli sanatçıyı sen çok seversin, ben sevmem. Bu Doğru. onu ne kötü yapar ne iyi yapar. Yani Doğru. bu bir şey gibidir. Hani ben hamburger severim, sen cheeseburger seversin. Ne sen cheeseburger sevdiğin için beni yargılayabilirsin, ne ben seni Tabii. yargılayayım. Aynen öyle. O yüzden hani işin şimdi Levent bu konuda iyi bir örnek. Türkiye'de hem o sektörde herkesin tanıdığı da bir isim olduğu için hocam duyuyor musun? Geldi mi? Gelmemiş daha. Biz devam sesim edelim. gitti. Biz Sesim seni geldi. duyuyoruz ama sen bizi duymuyorsun anladığım kadarıyla. Biz Evet. Biz duyuyoruz seni. O bizi duymuyor şu an. bir mesaj atsana. Ses sorunumu Şu- çözmem lazım arkadaşlar, bir saniye. Şuradan yazayım. Biz seni duyuyoruz. Kendim yorum yazıp kendim ekrana koyacağım şimdi. Müthiş. Tamam, siz beni duyuyorsunuz. Oğlum WhatsApp'tan Sunuyoruz yaptın. da Böyle mi yaptın? Hiç problem değil. Her şey açık hocam. Her şey açık. Biz seni duyuyoruz Levent hocam. çözeceğim. Tamam. Tamam, bir dakika bak, bu kendi işin meselesiyle ilgili o zaman başka bir konu taraftan mı girelim? Ne yapalım? Konuyu oraya Ay şöyle şuraya getireceğim abi İsterseniz konuyu. şöyle yapalım, ben kopayım tekrar bağlanayım, olur mu? Ben Tamam sizi duyuyorum. okey. Ben yayından Tamam. alıyorum. Aldım. Tekrar bağlanacak. Ya şunu söylemeye çalışıyorum hocam. İşin yani hangi işi yaparsan yap. Şimdi bak sen eğitimcisin. Ben işte reklamcıyım. Müzisyenim. Şarküteri bir durumum var. İşte Levent'e bakıyorsun. Başka bir meslek yapıyor. Ya bu adamları bir araya getirmek kolay değil ama bir araya geldiğimiz zaman da sadece oradan çıkan sesler şu olmamalı yani. Hani bu çok iyi, bu çok kötü. Ya da şunu çok iyi yapıyoruz, bunu yapamıyoruz. İşin biraz gelecek boyutuna bakmak istiyorum. Yani yarının Levent Gündüzleri olabilecek mi mesela? Bunu çok merak ediyorum. Evet, Olur. geriden çok iyi çocuklar geliyor. Bu arada Levent hocam geldi. Bir alayım onu. Heh. Şu an iyi miyiz? Harika. Ha, Tamam. süper. Tamam. Hocam şuraya bağlıyorum. Geleceğin Levent Gündüzlerini ne bekliyor Türkiye'de? Şimdi gelelim konuya. Bu yine oğlumla konuştuğum çok önemli bir konu. Şimdi bir kere en büyük tehlike yapay zeka. Evet. Artık yapay zekayla ses manipüle etmek, müziği manipüle etmek, müzik ve ses üzerinde oynamak gibi. Mesela atıyorum, geçen gün eşimle otururken kahvaltıda işte YouTube'da geziyoruz. Önümüze reklamlar çıkıyor kahvaltıda böyle gezerken. Hem izliyoruz hem bakıyoruz. Beykent Üniversitesi prompt mühendisliği bölümü diye bir şey gördük. Evet. Yani artık yapay zeka üzerine prompt yazmak ve onu hayal etmek bir mühendislik dalı haline geldi. Şimdi hal böyle olunca artık yani hem bizim mesleğimizde hem sizin mesleğinizde, Burak'ın mesleğinde artık her meslekte gelecek sorgulanır hale geldi bence. Biraz yapay zekaya birazdan öte hatta böyle bir bakmak lazım. Hani soğuk da olmamak lazım. Hani yapay zeka mı? Çok insani değil, ben tercih etmiyorumdan çıkıp acaba yapay zekada bize gelecek var mı? O pastadan bir dilim alabilir miyim? Artık ciddi oturup konuşmamız lazım. Abi ben bir araya gireceğim çok kısa. Şimdi ben aslında bilgisayar mühendisiyim, biliyorsun. Yani hani Evet. öğretmenlik ve eğitim vasfının dışında hani birçok şeyle de uğraşıyorum. Bunu meslek Harika. olarak yapmıyorum ama
kendi hayatımın içinde de belli konularda kendi işlerimle ilgili hep böyle bana gerçekten çok fayda sağlamış okumuş olduğum bölümdür. Şimdi bu yapay zeka meselesinden korkuyoruz ama aslında çok da korkmamız gerekmiyor benim gözümde. Bunun sebebi şu. Sen yapay zekayı doğru kullanmak için analitik doğru sorular sorman gerekiyor ki oradan gelen cevaplar senin çok işine yarasın. Şimdi yani aslında yapay zeka mühendisi bilgisayar mühendisinden, makine mühendisinden, mühendisliğin tanımı nedir? Bir sorun çözmektir. Bilgisayar mühendisi bilgisayarla ilgili bir sorunu çözer ya da bir ürünü üretir. O üretim aşamasında sorun çıkarsa gene çözer. Makine mühendisi böyle elektrik mühendisi genel kabul edilenlerden bahsediyor. Yapay zeka mühendisi dediğin şey gene aslında mühendislik kafasının o çocuğa üniversite hayatı boyunca işleneceği bir bölümdür, bir daldır. Yani spesifik bölümlerin okunuyor olması, adının öyle oluyor olması bizim yapay zekadan korkmamız gerektiği anlamına gelmiyor bence. Yani bir Levent Gündüz gidip de işte atıyorum bir Arda Gündoğdu, bir ben bu bölümlerde çok iyi okuduğumuz için olmadık. Doğru analitik soruları doğru yerlerde sorup doğru cevapları bulduğumuz için bu yerlere geldik. Bana kalırsa yani yapay zekayı da kullanabilenler, çok doğru kullanabilenler ancak bu zekaya sahip olanlar olacak. Onlar gene fark yaratacak. Yani yapay zeka bizden bir şey çalmayacak da çok onu doğru kullananlar bana kalırsa onu başkalarına karşı doğru kullanacak gibi geliyor bana sanki. Evet, işte az önce yani en başta söylediğimiz konu, yani yapay zekayı mühendislik seviyesinde kullananlar hep bir adım önde olacak. Doğru komutu vermek, doğru promptu yazmak, yapay zekayı düşündürmeye zorlamak. Ama bunun için de zaten belli bir kültür ya da belli ki mesleki altyapı lazım. Hayal edebilmen için, o promptu girebilmen için. O minimum seviyedeki eğitim yeterli olacak. O hayal etme seviyesi yeterli olacak. Onun dışındaki her şeyi zaten yapay zeka yapıyor olacak. Size bir magazin haberi vereyim. İsim vermeyeceğim tabii ki. Hem de biraz böyle bir güzel bir highlight olsun. 90'larda ortalığı yıkan, ciddi anlamda ortalığı yıkan bir erkek sanatçı şu anda yeni single'ını Suno ile yapıyor. Hadi buyurun. Hocam Suno dediği şey Suno güreşçileri. Reklama girmesin. Suno güreşçilerinden bahsediyor. Abi girsin. Anladın mı? Yani konuşmayalım, dükkanı kapatalım. Ama yaptığı şeyi kınamıyorum. Doğru bir şey yapıyor. Ya kınamıyorum çünkü zaten o açıklıyor. Açıklamayan herkes zaten yapıyor. Aynen öyle. Muyum? Dünya Aynen zaten öyle. orada şu anda. Doğru. Ya Dünya bugün zaten orada. Timbaland gibi adamlar reklamını yapıyorlar bu bahsettiğimiz platformda. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya orada Burak Hocam şöyle bir şey yapayım. Bak mesela yıllarca okul okuyup işte konservatuvar bitirip şarkı üreten, işte sound üreten, sanatla uğraşan insanlara yapay zeka böyle belden keserle vurdu bir anda. Neden biliyor musun? Bugünün eskiden şimdi ya bu yapay zekayı konuşmayalım bu arada da o çok artık böyle demode oldu ama şurayı vurgulamak istiyorum. Bu arkadaş ilk bizim sektörümüze, reklam sektörüne büyük darbe vurdu. Çünkü bir sürü parayla stok fotoğraflar alınan, stok videolar alınan materyal sitelerini patlattı bu iş. Yani sen Evet. bugün geçmişteki Bob Ross gibi, rahmetli Bob Ross gibi oturup şurada ağaç olsun, şurada tarla olsun, şurada çiçek böcek olsun deyip fotoğraf üretebiliyorsun. Galata Kulesi'nden aşağı şelale dökülsün deyip fotoğraf oluşturabiliyorsun. Şimdi bunu Photoshop'ta 2,5-3 saatte yaparken biz meslek erbapları 1 dakika bile sürmüyor. Şimdi bu arada bu ışınlanmak gibi bir şey oldu bir anda. Ama işin kötü tarafı ne biliyor musun? Şu an hiçbir platform yetişmiyor. Bak yetemiyor şu an hıza. Çünkü yadırgamıyoruz artık hiçbir şeyi. Ben son şarkımda bunu daha önce de söyledim. Hatta galiba Levent Hocam senin programda söyledim. Son şarkımda bir klarnet solo çaldırdım ve bunu yapay zekaya yaptım. Aynen. Ve bu işin üstadları bana şunu dediler. Kim çaldıysa çok iyi çalmış. Konu kapanmıştır. Bakın arkadaşlar konu kapanmıştır yani. Çok majör böyle en üst seviyede yani resmi hesaptan paylaşılan bir şey söyleyeceğim size. Oliver McCann isimli bir adam. Hayatı boyunca hiçbir enstrüman çalmamış. Çalamıyor, bilmiyor. Hayatı boyunca konservatuvara gitmemiş. Bilmiyor. Nota bilmiyor. Beste yapmayı bilmiyor. Fakat Universal Müzik Global bu adamla sözleşme imzalıyor.
Çünkü oluşturduğu erkek rock grubu listelerde dinlenme rekorları kuruyor. Ve yapay zeka ile yaptığı rock grubu üzerinden bu adamla, promptu yazan adamla Universal Müzik sözleşme imzalamış. İnanılmaz. Biz ne konuşuyoruz? Biz ne konuşuyoruz? İnanılmaz. Peki sen nasıl yorumluyorsun hocam? Yani sen mesela örnek veriyorum. Ben şimdi bu bahsettiğimiz platformu kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum biliyor musun? Şöyle kullanıyorum. Ben yaptığım şarkılarımı bir demo haline getirmem gerekiyor ya. Mesela kullanmak isteyen de cesaret edemeyenlere şöyle bir yol gösterebilirim abi. Ben o işi çok iyi biliyorum bu arada. Yani o platformu çok iyi biliyorum. Şimdi ben evimde demo oluştururken, burası benim stüdyom bu arada. Burada demoyu oluştururken Arda'nın yapabileceği aranje ve Arda'nın yapabileceği işte vokaller, işte ses kalitesi bilmem ne belki de yeterince kaliteli değildir. Ama diyorum ki bak kardeşim bu benim kaydım. Al bunu. Şu enstrümanları kullan. Şöyle bir solo girişi olsun. Şöyle bir vokal tadı olsun dediğimde adam bana inanılmaz bir aranje demosu veriyor. İnanılmaz yani al onu üstüne oku geçmiş olsun bitti. Para harcadın mı? Evet. Yani hani kaç dolar bilmiyorum şu anda hatırlamıyorum ama senin 94. mi? 94 dolar. Kullanabiliyorsun. Paylaşabiliyor musun? Evet. Hangi değer yargısına haksızlık var ki? Yok. Şimdi orada işte şey gibi düşünmek lazım bunu. Ne bileyim, bıçak gibi. Bıçağı evde hani meyve sebze kesmek için de kullanabilirsin. Ekmek doğramak için de kullanabilirsin. Gerçekten birini de öldürebilirsin. Yani fayda zarar durumuna bakmak lazım. Hangi amaçla kullanıyorsun bunu? Ben de senin gibi kullanıyorum. Ben kullanıyorum. Ben üyeyim. Senelik üyeyim üstelik. Evet Ama evet. gerçekten bazen bazı enstrüman cello'yu ben nerede çaldıracağım abi ben cello'yu? Nereye çağırayım Aynen. çaldırayım? Bazen öyle bütçelere iş yapıyoruz ki benim o cello'nun bütçesine ayıracak param kalmıyor. Aynen Şimdi öyle. böyle baktığın zaman evet çok faydalı. Bazen körlük yaşayabiliriz. Sen de çok Ardacığım çok iyi bilirsin bunu. Yani körlük duymuyoruz. Üretemiyoruz abi. Bir tıkanıyoruz. Bir şey oluyor. Körlük yaşıyoruz. Abi benim o besteye ihtiyacım oluyor ya da bestenin çıkış noktasına ihtiyacım oluyor. Bir riff'e ihtiyacım oluyor. Şak diye veriyor sana. Şimdi böyle baktığın zaman ben o bıçağı evet meyve doğramak için kullanıyorum ve meyveyi yiyorum sonra. Ama şundan bahsediyorum. Başta çok reddettim. Bana çok önerdiler. Çok reddettim. Saçmalama dedim. Yani küfür gibi geldi bana. Ben de Ya bütün bunca müzisyen senelik arkadaşlarıma önerdim. O zaman reddettiler. Şimdi bana soru soruyorlar nasıl yapıyoruz diye. evet yani ya bu kadar alet edevata acıdım ya. Bu kadar para verdik. Ne oluyoruz dedim. Kesinlikle abi. Aynen Ama öyle. ama nasıl entegre ettiğin önemli. Bir stepne lastik gibi. Yani patladığında lastiğin stepneyi alırsın ya. Abi sırtımda taşıdığım stepne benim Suno. İstediğin zaman alo acil yardım diyorum. Her şeyi sat Suno'ya bas hocam. Yok o kadar da değil. O kadar da değil. Ben bunu bak çok güzel bir yere geldin. Bir restoran var abi yemek yapıyorsun ama şöyle yaptım diye ekranda şey çıktı. Bir restoran var yemek yapıyorsun ama Nasıl hocam oluyor? moderatörüm ya bana kıyak geçti herhalde. Hep aynı. Hep. Restoran var bir yemek yapıyorsun ama domatesin yok. Ve sen domatesi illa tutturmuşsun kendim yetiştireceğim. Abi al marketten koy işte kardeşim. Çünkü dinleyicinin senin ne yaptığından bir haberi yok. Yani çok katılıyorum. Bu reddetme mekanizması çok okey. Haklı bir isyan. Yani senin özelinde söylemiyorum ama hocam Özgür Özel'in söylediği gibi siyasi bir gönderme yapayım. Yenileceğiz yani anladın mı? Hani bu programlara yeniliyoruz abi. Yani anladın mı? Bu programlara yeniliyoruz. Ve işimize geliyor. Güzel, haklı bir mağlubiyet bence. Hadi bir kere de adam kazandı de. Adam kaybedecek hocam. Nerede yenilmiyoruz biliyor musunuz? Bakın bu laflarınızda tamamen katılıyorum. Ama ve lakin müzik üstünden konuşuyoruz diye bu örneği veriyorum. O senin rock sanatçısı işte plak yapan bilmem ne yapan atıyorum bir sahneye çıkıp böyle elektrikler kesildiğinde bir Ferhat Göçer gibi insanları coşturabilecek mi abi? Hocam coşmazlar ya. Coşmasınlar ya. Ferhat Göçer kimi coşturmuş abi? Şimdi konuşturma beni ya. Abi öyle değil. İnsanlar gene olur mu canım sen de? Adamın ne yaptıkları var bir sürü çok başarılı herif. Yani insanlar gene insan istiyor. Bakın insanlar insan istiyor. Çok Yani- iyi kayıyor aşağıda.
İnsanlar insan istiyor ve insan isteyecek. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. İngilizce için, yani insanların İngilizce öğrenmesine gerek mi var? Allah aşkına. Yani sen adama müzik yazdırıyorsun. Artık kulağına takıyorsun AirPods'unu, değil mi? Geçenlerde reklamları başladı yani. Hı. Adam simultane translation yapıyor. Okuyorsun karşındakinin söylediğini, kendin konuşuyorsun, öbür taraf okuyor falan. Ya bu adam bana niye geliyor ki? Bu iş böyle değil. Tamam mı? İnsanların birbirlerine halen yön göstermesine, yol göstermesine, halen karşısında oturan bir adamın cello çaldığını izlemeye ihtiyacı var ve bu her zaman da olacak yani. Hani Hocam ben bu adamın da seri üretimle para kazanması gerekiyor ama. Şimdi işin sanatsal tarafında bu arada deminki espriydi yani söylediğim, yanlış anlaşılmasın. Ya bırak ya. Hocam. Ya, hocam Ya, ciddi de olsa hocam. problem değil yani. Erkek adamın ağzından laf bir kere çıkar. Aynen öyle. Ya bırak ya. Beni Levent Yüksel diyecektim ya. Pardon çok Bir özür dilerim. saniye. Sen Ferhat şu an Peker oluyor. bittin. Bütün kafa gitti sende. Efendim Ferhat Bey. Ya Diyor. Hangi davaya Abi. gidiyorsun? Bağla buraya bağla. Ferhat Göçer buraya gelecek. Bu Arda'yı Şu- benzetecek, ben bunu istiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ferhat Göçer konserine gitmem. Çünkü yani benim tarzım olan birisi değil. İstediği gibi de insanları eğlendirebilir. Ama benim orada söylemeye çalıştığım şey başka. Dünya hızlıca teknolojiye yoğrulmaya devam ederken illa da ben mekanik kalacağım diye bir ısrar doğru değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Doğru söylüyorsun. Sen yine devam et o şeye. Evet. Duygu dediğin şey gerçekten manuel bir şey ama hocam ticaret yapıyorsan ve sürekli kendini, bak ne diyorum sana abi, en büyük darbeyi biz reklamcılar yedik. Bizim yaptığımız bütün tasarımlar boşa düştü. Yani bugün freelance grafik tasarımcılar kan ağlıyorlar yani. Ha, ikisini birden yapabiliyor olacaksın işte. İşte yani Levent'in mecbursun yaptığı oraya. bu var. Evet, aynen öyle. Yani ikisini Orada de adam da- kendi de yapabiliyor ama işini hızlandırmak için öbür taraftan destek alıyor. Bu 10 numara. Ya hocam bugün klarnet çaldıracak bir adam, dayıyı buldum baba. Adamı soktu stüdyoya. Bir çaldı olmadı. İki çaldı nefesi yetmedi. Üç çaldı. 2 saat vakit geçirdin. Stüdyoya para verdin. Klarnetçi dayıya para verdin. Sipalileri sıkıştırdın. Ne kadar iyi oldu bilemem. 10 dolara 4000 kere çaldır baba klarneti. Şimdi hangisini tercih edersin? Bilmiyorum. Bu Levent'in uzmanlık alanı. Neyi tercih edeceğiz abi? O top sende yani. Ben senelik üyelik $94 tavsiye ederim. Evet. Bak adam cevabı verdi. Yani buradan tekrar Ferhat Peki bir Göçer'e şey soracağım. Şimdi ben olayı değiştiriyorum. Gene Mr. Levent Gündüz'e sorum şu. Şimdi kendi işini yapan, Abi belli bir zaman kurumsalda çalışmış. Sonradan kendi işini yapmış. Keşke kurumsalda çalışmasam demiş bir insansın değil mi? Biraz önce bunları kısa özet geçtin. Hemen Şu anda keşke bu kadar uzun kalmasaydım. Çalışmasam demeyeyim, çok iddialı. Keşke bu kadar uzun kalmasaydım. Ben hızlandırmak adına eksik söyledim. Özür. Sorum şu. Şimdi bir sektörde kendi işini yapıyorsun. Aslında ana konumuz buydu ya. Bununla ilgili bir şey soracağım. Sence şu anda illaki işte yiyebileceğinden çok para kazanıyorsundur. Tamam mı? Kendi işini belli bir süre yapan insanların geldiği nokta bu oluyor. Çok şükür. Başka bir işe yatırım yapmak istesen hangisi olur? Ya da sence başka bir işe yatırım yapılmalı mı? Kendi işinde uzmanlaşan insanlar. Ben Başka bunu böyle bir yere atılmalı mı? Yok, böyle düşünmedim. Ya ama Burak çok güzel. Yani benim şu anda beynimi açan, ya ufkumu açan bir soru bu. Böyle düşünmemiştim ama bizim yaş grupları hani 50 plus üstü belli bir tecrübeye erişmiş bizim yaş grubumuzdaki insanlar iş kolu değil de yatırım diye bakar. Hani arsa mı alsak, ev mi alsak, arabayı mı yükseltsek diye bakarız ama hiç bu açıdan düşünmemiştim. Ben bunu biraz düşünmem lazım. Bu üzerine düşünülmesi Aslında gereken bir bir şey var konu. mı mesela? Yani atıyorum ya işte 10 liram var, 2 lirası yansa da çok önemli değil. Gidelim şu sektörü bir deneyelim dediğin böyle bir şey var mı? Çok samimi söylüyorum, düşünmemiştim ama ben severim böyle şeyleri, düşünceleri. Ben bunu düşünürüm. Ya şu an cevap veremeyeceğim. Kitleyen bir soru bu. Bilmiyorum. Okey. Hocam seni buraya alalım. He? Buraya alalım seni Levent Hocam. Nereye oraya? YouTube'a alalım. Yani şöyle bir ara niyetlendim ama yani bu bir enerji istiyor bir kere. Süreklilik istiyor. Enerji istiyor, süreklilik istiyor. Bir de ya bakmayın yani böyle ben burada bir şeyler konuşuyorum ama ben konuşmayı
aslında o kadar seven bir adam da değilim. Yani ben yalnızlıkla mutlu olan bir adamım. Yani eşimden başka üçüncü kişiye bir saatten fazla tahammül edemeyen biriyim. Çok samimi söylüyorum. Yani bunu herhangi birisi olabilir. Yani sıkılıyorum, gitmek istiyorum. Dolayısıyla çok da böyle insan sevmeyen biri gibi de gözükmek istemiyorum ama kendi dünyasında yaşayan bir çiftiz biz. Yani ne anlatacağım her hafta? O yorumlara cevap vermem lazım. O mesai. Hiç kimseyi kırmamak lazım. Konu bulmak lazım. Konuk bulmak lazım. Sizi o yüzden takdir ediyorum. Benim yapamayacağım bir şey. Abi Yani şöyle oluyor. gerçekten bir şey. Ben mesela böyle işte geleceğim buraya böyle yorgun argın falan geliyorum. Hep söylüyorum. Arda'yı görüyorum böyle hınk açılıyor. Arda Ama bir Arda kere öyle. Arda enerjiyi enerji yükseltiyor. veriyor, tamam mı? Çok sıkıldığın zaman seni hemen koparıyor. Hayatta boş Evet. bırakmıyor. O yüzden yani hani içinde olacağın bir ekip olacaksa ya Arda olacak ya Arda gibi biri olacak. Bak ben sana Evet. söyleyeyim yani. Evet, partner çok önemli. Gerçekten partner çok önemli. Siz inanılmaz müthiş bir ikili olmuşsunuz. Eyvallah. Evet. Biz şey gibiyiz hocam. Rusya Amerika gibiyiz. Buradan böyle ben füze atıyorum. Ben ona geçiyorum falan diye. Yani çok kavga ederiz ama aslında çok seviyoruz birbirimizi. Aynen öyle. Ya hiç buradan öyle bir negatif enerji almıyorum. Kavga Hayır yani tabii şaka yapıyorum da şey. Ya bir ekran şöyle. Bu arada arkadaşlar 420 kişi bizi izliyor. Lütfen abone olun. Arkadaşlar yalvarıyorum falan diyormuşum. Allah aşkına abone olun falan. Arkadaşlar abone olursanız çok seviniriz. 420 kişi yorumlarınızı bekliyoruz. Hocam abone. Bakın canlıda oldu. abone olunuyor. Evet çok tarihi bir an. Ama bak o anda abone oldu geri çekti. Gördün değil mi? Oldu çekti. Oldu. Aa yok be. Hayır, abone oldum. Eyvallah. Harika. Çok teşekkürler. Şimdi Şimdi biz Levent Gündüz'ü nerede göreceğiz başka? Biraz anlat bize ya. dur hocam bir şey soracağım. Lafımı kestin Özür. ya. Tamam. Şimdi bu canlı yayın hikayesi değil mesele sadece. Ekran önüne çıktıktan sonra gerçekten eteğindeki bütün taşları dökmek istiyor insan. Evet. Çünkü neden biliyor musun hocam? Şöyle bir sorumluluk yükleniyor otomatik olarak. Ben yanlış hatırlamıyorsam 10. canlı yayınımız falan. Yani saymadım ama burada konuşurken ya diğer mesela stüdyo çekimlerini yaparken hiç böyle bir sorumluluğum yoktu şahsen benim. Ya ağzıma geleni söylerim kardeşim, beğenmiyorsam croplarım diyordum. Ama şimdi canlı yayın yaptıktan sonra hani herkes şunu yapabiliyor ya, bas play'e ve canlı yayını aç, bir şeyler konuş. Biz şimdi hiçbirimiz kanaat önderi değiliz ama ben istiyorum ki bu programı izleyen herkes her canlı yayında bir kelime bile olsa bir şey öğrensin istiyorum. Şimdi bugün baktığında şu anda 52 dakikayı devirdik. 52 dakikada Levent Gündüz bize şunu verdi. İstediğinde yapamayacağın hiçbir şey yok. İstediğinde sahip olamayacağın hiçbir başarı, hiçbir iş yok. Anlatabiliyor muyum? Bu bir değerdir. Bunu seyirci alır almaz bilemem. Ben kanaat önderi değilim. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Ben buraya konuklarımı davet ediyorum ve bu adamları köy kahvesinden toplayıp da hadi abi kalabalık olsun diye bu işi yapmıyoruz. 6 aydır da sen nasıl oldun bir şekilde duruyor ve daha da iyi yerlere gelecek. Buna eminim. İnşallah. İnşallah. Bizi izleyenlerle gelecek. Bunu bizi destekleyenlerle gelecek. Sağ olsun konuklarımız da senin gibi hocam bize destek oluyorlar bu konuda. Yani işin özü, istedikten sonra o sana zor geliyor dediğin şeyler, keyif alıyorsun onları yaparken. Ama yine de tercih meselesi tabii ki. Yo, tercih ediyorum aslında. Etmiyor değilim yani. Ben şey değilim. Yani rafa kaldırılmış bir soğuk bir düşünce değil. Ama yani gerçekten bir enerji, o şey lazım. Yani benim ona enerjim yok. Ben biraz şeyim ya Arda. Yani o anlamda hımbılım yani. Eşim de aynısını söylüyor. Yani Hocam canın çekerse kanal burada. İstediğin gibi gelebilirsin. Eksik olmayın abi. Ya var 47.000 takipçili bir YouTube kanalım var benim. Yani başlasam orada başlarım. Ya hazır 47.000 kişi var orada. Hocam ama biz daha yani, 2000'e çıkamadık ya. Yani ne bileyim, bilemedim abi. Belki bir gün. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah. Bence sen bizi bir konuk et de bizim ilk şeyi öyle başlatalım yani. Vallahi bak. Aynen öyle. Peki. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak bu iş gerçekten organik olarak çok zor büyüyen bir iş. Buna geç başladığımız için bunun ne anlattığınla alakası yok. İşte Abi ne bir güzel saniye. Abicim halktan
tebrik ve takdir geliyor. Bir saniye. Zeynep Burcu Bilgiç. Levent Gündüz'ün enerjisi şahane. Bana. Sana. Aynen öyle. Her zaman öyle. Teşekkürler. Teşekkür Evet ederim. Burak Hocam. Pardon Sen Burak Hocam buyurun. ne kadar süredir onu 40.000 yapabildin? Şöyle ben aslında takipçi sayısı artsın diye bir kanal kurmamıştım. Ben sadece müşterilerim benden referans istediği zaman atıyorum birisi de iş Gösterelim. konuşuyoruz, pazarlık yapıyoruz. Şu işleri yaptım diyeceğim bir YouTube kanalı olsun istedim. Yaptığım her işi audio çalışıyorum çünkü ben. Bütün işim audio. Aynen. Yalandan bir video hazırlayıp koyduğum bir kanaldı. Ama Ama kaç sene oldu? yani bilmiyorum 8-9 sene olmuştur herhalde bilmiyorum. Ben bir baktım saçma sapan bir yere gitti rakamlar. Yani aslında sadece referanslarımı koyduğum bir yerde. Hiçbir canlı yayın yok, hiçbir şey yok. Hala da koymaya devam ediyorum arada yaptıkça. Sonra baktım para kazanmaya başladı o kanal. Hani ciddi bir rakam değil ama yani ufak tefek bir Olsun şeyler. hocam. Emeğin karşılığıdır bir yerde. Evet yani ben vitrin olsun dedim. Bir ekmek kapısı oldu. YouTube böyle bir yer farkındayım. Güzel bir yer Aynen. ama enerji istiyor. O yüzden size hayranım. Ekstra hayranım. Yani Hocam, sen bir gün- Burak biliyorum yoldan geldin. Şehirler arası yoldan geldin. O yorgunluğuna rağmen bunu yapman. Ben yapmam mesela. Yapamam abi. Ben uyurum. İşte. Yani ya şöyle oluyor. Bir yandan sonra aslında sorumluluk gibi oluyor. Şimdi iş bak kendi işini yapma meselesinden bahsediyoruz ya aslında. Bu güzel bir örnek. Ya benim nezdimde değil. Burada üçümüz de varız. Bizim gibi şu anda 1 milyon tane adam saatli bir iş yapıyor. Kim her ne kadar istikrarlı bir işi yapıyorsa ve devam ettiriyorsa abi o işte başarısız olması imkansız. Ya Evet. bugün ya yarın. Yani kendi işini yapmanın en temel şeyi budur. Hangi işi yapıyorsan yap. Saatin belli olacak. O saatte oraya gideceksin. Hiç işin olmasa da hani esnaflar böyle kapıyı açar sabah oturur. Öğlene kadar bomboş bekler siftah yapmaz ya. Mesele o esnafın orada 6'dan beri 12'ye kadar oturmasıdır. Bir gün gelir Çok bir tane katılıyorum. adam içeri Bravo. girer. Dünyan değişir, hayatın değişir. Bizim Aynen ilk öyle. işimizler 6 aylık program 2.000 kişiyken bir bakarsın 50.000 kişi olur. O 6 aydır orada her gün o işi yapmanın sana getirdiği bir şeydir. Yani ödüldür aslında değil mi? Eskilerin sebahat dedikleri Evet. kararlılık işte tam olarak yani bravo. Aslında çok güzel özetledin ama ben onu işte kendi şu anki bana çarkımı döndüren, para getiren işimle ilgili Tabii. yapmayı tercih ediyorum. Yani bütün mesaim orada. Çok affedersiniz, çok affedersiniz. Dinleyenlerden de özür dilerim. Tuvalette bile kucağımda iPad, hep işimle alakalı araştırmak, hep bir adımı olma gayreti. O her yer yatakta, sigara içerken her yerde devam ediyor ama başka bir yere enerji bilmiyorum. Ama YouTube hep göz kırpıyor bana, onu biliyorum. Yani göz kırpıyor, flörtleşiyoruz. Ama şu an İşte başım bağlı. olaya girersen bizi de bir gün konuk al da bari böyle mutlu olalım. Tamam seve seve. Başım üstüne abi seve seve. Peki, ya şöyle YouTube'u ya biz bunu sen nasıl olduğunu gerçekten bir iş kolu olarak soktuk hayatımıza. Yani hakikaten yani Burak Hocam doğru söylüyor. O kadar zor şartlarda bazen oluyor ki hani ben o gün çok yoğun bir gün geçirmiş oluyorum. Keza o öyle eğitim veriyor sürekli ama şimdi YouTube çok nankör bir mecra. Bunu yapmazsan bir anda gözden düşürüyor seni. Evet. Ve orada içeriğinin ne kadar izlenmesinden ziyade ne kadar samimisin ve ne kadar içerik yüklüyorsun buna bakıyor. O yüzden hakikaten ya şu koltuğa oturana kadar ben belki o günü çok kötü geçiriyorum ama şuraya oturduğumda ben dünyayı unutabiliyorum. Muhtemelen benim enerjim ona da yansıyor. O da o yorgunluğunu bir anda atıyor. İnşallah bu da bizi bir yerlere götürecek ama tekrar söylüyorum arkadaşlar biz bu bizim işimiz. Yani biz YouTube'u açıp da ama logolardan fontlara işte backgroundlardan şuradaki tasarımlara ışık aldın setlere sen zaten ya Burak'la beraber belli ki bu işe baş koymuşsunuz. evet, aynen öyle. Anlatabiliyor muyum? Yani çok belli, çok profesyonel duruyorsunuz. Yani belli ki burada bir fikren ve madden bir yatırım var. Dolayısıyla bu fikri ve maddi yatırım zaten o enerjiyi gerektiriyor, hak ediyor. Sürekliliği hak ediyor. O yüzden yaptığınız iş doğru. Ama mesela ben de sizin gibi bir işi yaparsam ya tam yaparım ya hiç yapmam. Yani logosu için en az bir ay uğraşırım. Fontu için gider font satın alırım. Yani standart bir font kullanmam. Hal böyle olunca da işte bu mesai dediğim tam olarak bu. Işık Çok seti doğru. almam lazım. Kamerayı doğru almam lazım. Yani odada yani evin her yerinde bir deneme çekim yaparım. Işık nerede daha iyi geliyor diye. Benim ona enerjim sabrım yok şu anda. Hocam yani
Daha ince bir detay vereyim. Muhtemelen akıl sağlığımla ilgili problem yaşadığımı düşüneceksin. Stüdyo çekimlerimizden arka plana baktığında ve buraya baktığında çok bir fark göremezsin mesela. Mesela onu bile düşündük. Hani Ha işte. burada mesela hani çok alakasız bir yere geçmiş gibi hissedilmesin diye onu bile Yani. düşündük. Ama bunu yapmak Yani. zorundayız. Çünkü bu bizi izleyenlere saygıdır abi. Evet. Şimdi bu detay çok kimsenin fark etmediği bir detay olabilir. Yani bilinçaltı onun detayı fark edebilir ama dile getirmez. Ama bu senin işine, kanalınıza, sürekliliğe verdiğiniz saygıdır. Dolayısıyla o saygı günün birinde Burak'ın dediği gibi sebat mekanizması günün sonunda o takdir nasıl olur? İzlenme sayısıyla mı olur? Kazandığınız parayla mı olur? Belki sosyal statünüz artar, değişir. Bilmiyorum ama o gelecek. O takdir mekanizması çalışacak. Çünkü bu enerji bunu hak ediyor arkadaşlar. Kaç Çok şu anda teşekkür izleyici ederim. sayımız kaç? Şu anda Teşekkür 425 kişi canlıda bizi izliyor anlıkta. Çok teşekkür ederiz herkese bu arada. İzlemeyen Aynen. herkese. Evet, Ya biz herkese biraz sonsuz da teşekkür ederiz. konuyu çok da irdelemeden yani ya arkadaşlar şunu yapalım da 3-5 kuruş para kazanalım ya da şunu yapalım da ya biz hepimiz kendi mesleklerinde bir nebze popüler adamlarız zaten. Bir popülerite ihtiyacına sahip değiliz açıkçası. Tabii. YouTube şöyle enteresan bir mecra. Ben 15 yıldır müzikle ilgileniyorum. Yaklaşık 5 tane single yaptım. Beni kimse tanımıyordu. Sen nasıl olduğundan beri 2-3 kişi fotoğraf falan çektirdi benimle yani. Ben de anlamadım. Hatta adımı bilmiyorlar. Sen nasıl oldun bey falan diyorlar yani böyle bazen. Enteresan bir hikaye YouTube. Neyse hocam YouTube'u da konuşmayalım ama şimdi tam 1 saati devirdik. Ufak ufak sizlerden son sözleri alacağım hocam. Öncelikle Levent hocam senden son bir sözleri alalım. Bir kapanış yapalım hep beraber. Tabii abi. Ne hakkında son söz söylemeliyim bilmiyorum Ne ama istersen hocam, ne istersen. şöyle içinizdeki çocuğu, gençlik enerjisini küçümsemeyin. Ne iş yapıyorsanız, mesleki olarak da kastediyorum, sosyal olarak yani evliliğinizde de dahi bedeniniz sizi yanıltabilir. Bedeniniz ben bunu yapamam, başaramam diyebilir. Ama beyninizin tersini söylediğine eminim. Kendinizi genç hissettiğinize eminim. İçinizdeki çocuğu dinleyin ve bedeninize hükmetmeye çalışın. Ve genç hissediyorsanız o gençlik enerjinizle hayatını yaşamaya çalışın. Bunun için söylüyorum. Bazen sosyal medyada yansıttığım Levent'e ben de bakıyorum. Bazen ya saçma sapan hareketler yapıyor gibi gözükebilirim. Hayır abi ben genç hissediyorum kendimi. Ben hala kendimi 18-20 yaşındaki Levent gibi hissediyorum ve böyle olmaktan mutluyum. Bu işime de yansıyor bu enerji. O çocuğun elinden tutarak, küçük Levent'in, genç Levent'in elinden tutarak bu hayat yolculuğunu yürümeye çalışıyorum. Bırakmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar ben 50 bitti 51'in içinde bir adamım. Bunu halı saha maçında hissediyorum. Sadece halı saha maçında yaşımın farkına varıyorum. Onun dışında ben oğlumla arkadaş gibiyim. O da 17 yaşında, 18 yaşında. Hala 18-20 yaşında hissediyorum. Ben bunu korumaya çalışıyorum. Bu meslekle alakalı söylediğim bir şey değil. Lütfen hayatı siz de böyle yaşayın ve kimsenin o çocuğu elinizden almasına izin vermeyin. Bir insanın kendine yapacağı en büyük kötülük acaba şöyle gözükür müyüm demektir. Kim sizin hakkınızda ne düşünüyorsa inanın hiç umurunuzda olmasın. Bu hakikaten insanı böyle görünmez zincirlerle kenetleyen bir şeydir ve çok yanlıştır. Nasıl gözüktüğünüz Levent'in dediği gibi sizi mutlu ediyorsa isterseniz kafanızda huniyle gezin, isterseniz sokağa pijamayla çıkın. Bu hiç kimseyi ilgilendirmez. Çok katılıyorum. Çok da doğru bir noktadasın hocam. Hatta soruma Burak hocam bunu sen de cevapla. Biraz psikoanaliz sorusu gibi olacak ama bundan 20 yıl evvelki Levent'e ya da bundan 20 yıl evvelki Burak'a ne sormak isterdiniz? Yani değişik soru. Ben ona bir soru mu soracağım şimdi? İster soru sor, ister bir yorum yap, ister azarla, ister yani sen ne istiyorsan. Abi ben herkese söyleyeceğim aynı şeyi söylerdim. Yani
Bugüne kadar birçok hata yapmışım, böyle bakıyorum. Hata derken yapmışım bir şeyler yani. Çok güzel Bazı- bir yorum geldi. Kim hakkımızda ne düşünüyorsa çarpı 2. Yani çok okey abi. Aynen öyle. Aynen, yani böyle baktığım zaman neyi doğru yapıp neyi yanlış yaptığımdan ziyade hani sonuçları iyi olanlar, kötü olanlar var, öyle diyelim. Faydalı olanlar, çok faydalı olmayanlar. Bir tek şeyi doğru yapmışım. Taktığım işlerle ilgili çok istikrarlı davranmışım. Zaten istikrarlı davranmadıklarım da batmış gitmiş. Ama istikrarlı olduklarım hala devam ediyor. Yani hayattaki başarının amacı, bana kalırsa Levent'in dediği gibi, bir, enerjini kaybetmemek. Kaç yaşında olursan ol. Halı sahaya çıkmadın mı anlamıyorsun zaten, değil mi? Sorun yok o zaman. Hep Aynen 18 yaşındayız. O bir de istikrarla bir şeye takacaksın ve devam edeceksin. Kendini sürekli geliştireceksin abi. Oturmak diye bir şey yok hayatta yani. Hani işte bugün YouTube kanalı yapıyor. Yapsak ne olur, yapmasak ne olur? Beni 1 milyon kişi izlese ne olur, izlemese ne olur? Yani hiçbir şey değiştirmeyecek benim hayatımda, ama bu konuda ne yapabiliriz'e taktım şimdi. Tamam mı yani mesela? İstikrarla devam. Hangi işi yapıyorsanız takın ve devam edin diyorum ben. Bu. Peki 20 yıl evvelki Burak'a soru sormadın. 20 yıl evvelki Burak'a soru soracağım bir durum yok, çünkü çok parlak bir vatandaş değil yani. Hani Ha, daha olayı anladın mı? Kendi kendiyle mücadele ediyor. Saçma sapan şeylerin peşinde koşuyor falan. Yani ne soracağım ben Hocam ona ya? bir akıl verebilirsin mesela. Hani İşte verdim aklı biraz. yönlendirmiş gibi olmayayım da yani. Demin Peki. söylediğim her şey ona akıl vermekti. Başka bir şey demek istemiyorum ona. Ne hali varsa görsün. Peki Levent hocam. Valla şimdi Burak konuşurken ben de ne cevap vereceğim diye düşünüyordum. Ben ona soru sormazdım da yani ciddi tavsiyede bulunurdum. Ciddi tavsiyem de şu. Evet, hedeflerin doğrultusunda uğraş çabala da biraz da gençliğini yaşa. Bu gençlik bir daha geri gelmeyecek derdim. En büyük aklım bu olurdu. Vereceğim Evet. nasihat bu olurdu. Çok güzel. Yani Ben de, eğlenmene bak derdim sadece. ben de şunu söylerdim. Bu zamana kadar yediğim paralar haram zıkkım olsun. Keşke tutsaydın da 40 yaşında Bravo. 40 yaşında hala çabalamaz olurdun da bugün belki çok daha büyük şeylere sahip. Yani işin şakası tabii, ama şunu söylerdim. Şu anki tecrübemi al ve hayata 20 yaşında yeniden başla. Bunu Ay, çok olmuyor. isterdim. İşte Onu herkes olmuyor. Evet, çok isterdim. Çok teşekkürler. Levent hocam, emeğine sağlık. Sizin Diline, ağzınıza emeğinize sağlık. zamanına sağlık. Bize emek verdin, vakit harcadın. Bizi izleyen 425 kişi, 426 oldu. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Pazartesi akşamınızı bize ayırdınız. Bu hafta içi canlı yayınlarımız devam edecek. Hatta bu hafta içi daha henüz planını yapmadık ama biraz sıklaştırmayı düşünüyoruz. Bir 3-4 gün ara verdik. Gümbür gümbür konular hazırlamayı düşünüyorum. Burak hocamın hiçbir şeyden haberi yok ama ona en yakın zamanda hallederiz, yaparız. Ne olacak en ki? yakın zamanda paslarımı vereceğim. Sizi çok Tamam. seviyoruz. Sen nasıl olduğunu izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Keyifli akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.